Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Canelo Alvarez, Dimitri Bivol ile T-Mobile Arena'da 7 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Dimitri Bivol Canelo Alvarez'i yenebilir mi? Dimitri Bivol'un galibiyette şansı Canelo Alvarez karşısında nedir? Canelo Alvarez Dimitri Bivol'u knockout edebilir mi? Bununla ilgili her maç olduğu gibi maç öncesinde ön analizimi, yorumumu yapacağım. Ben öncelikle size boksörle ilgili kısa bilgiler vereyim. Canelo Alvarez'i tanımayan boks fanı çok azdır. Tanımayanlar için de ben yine Canelo Alvarez ile ilgili kısa bilgi vereyim. Canelo Alvarez 31 yaşında, Meksikalı. Toplam 60 maçı var. 57 galibiyeti var. 39'u knockout. 1 yenilgisi, 2 beraberliği var. Dimitri Bivol aynı şekilde 31 yaşında, Kırgız asıllı. Toplam 19 maçı var. 19 galibiyeti var. 11 knockout. Serisi çok güzel. Kötü bir boksör değil Dimitri Bivol. Aynı Canelo Alvarez gibi sert bir boksör. Bu maçla ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu maç heyecanı, enerjisi çok yüksek olacak bir maç. Özellikle de Dimitri Bivol Rusya'yı temsil ediyor. Son zamanlarda zaten Rusya'nın gündemde olması, aynı şekilde Canelo Alvarez'in de uzun bir aradır maç yapmaması ve ringe çıkacak olması çoğu boks fanı Canelo Alvarez'i özledi. Bu maçın özellikle de izleme açısından çok fazla izleneceğini ve çok fazla boks fanı bu maça ilgi göstereceğini ben şahsen düşünüyorum. Bu maçın ikisi arasında gerçekleşecek maçta nasıl geçer bu maç derseniz, bu maç şunu söyleyebilirim. Belki ilk 6 round bu maç ortada geçer. Sonrasında bu maçı Canelo Alvarez teknik üstünlükle Bivol'u bir şekilde, Dimitri Bivol'u geride bırakacaktır. Çünkü Dimitri Bivol tamam sert bir boksör. Rakibini çok iyi takip ediyor. Mesafeyi çok iyi koruyor. Ama şu bir gerçek. Dimitri Bivol düz bir boksör. Rakibini kandıran, çok fazla rakiplerini aldatmayı deneyen bir isim değil. Sadece yumruklardan kaçıp bir iki yumruğunu vuran, ikili üçlü yumruklarını vuran, özellikle de sol direk, sol aparkat, sol kroşelerini iyi vuran bir isim. Bazen de özellikle de yakından kısa direklerini çok iyi vurabilen bir isim Dimitri Bivol. Ama bundan önceki maçlarına genel olarak baktığımızda Canelo Alvarez gibi üstün boks zekasına, IQ'suna sahip bir boksörle bu zamana kadar Dimitri Bivol karşılaşmadı. Bence bu maç Dimitri Bivol için de en önemli maçlardan bir tanesi olacak. En zorlu maçlardan. Çünkü Canelo Alvarez şu anda dünyada süperstar. Dünyanın gözde boksörlerinden bir tanesi. Çok fazla boks fanı var dünyanın birçok ülkesinde. Tabi Dimitri Bivol Canelo Alvarez'i gözünde büyütmeyecektir. Çünkü her boksör ringe yenmek için çıkacaktır. Dimitri Bivol de Canelo Alvarez'i yenmek için ringe gelecektir. Tabi Dimitri Bivol cesaretli, korkusuz bir boksör. Güçlü yumrukları var. Kapandığı zaman da paladı çok güçlü. Gardı çok güçlü. Ama şu bir gerçek. Canelo Alvarez, doğrusunu söylemek gerekirse, çok iyi bir boks zekasına, IQ'suna sahip. Aklıyla, zekasıyla dövüşüyor. Rakiplerini ring içerisinde çok iyi takip eden, çok iyi çözen ve sabreden bir isim. Sadece ringde önemli olan şudur: rakibine her zaman sabretmek, açığını beklemek, hangi yumruğu atıyor, nereden açık veriyor, bunları çok iyi takip eden boksörler çoğu kez ringde başarılı olmuştur. Dimitri Bivol'un de en büyük özelliğinden bir tanesi, o da rakibini çok iyi takip ediyor. Ama dediğim gibi çok fazla kandırmıyor, aldatmıyor, düz boks yapıyor. Bu yüzden de Canelo Alvarez karşısında şansı ne olur derseniz, ben çok küçük bir ihtimal, %30 gibi bir ihtimal koyabiliyorum, ama Canelo Alvarez'in kazanacağına %80 diyebilirim. Ama her zaman söylediğimiz bir laf var: boksta neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Birçok iyi boksörleri gördük. Örnek vereyim, bundan önce Michael Conlan yenilgisiz ilerlerken, çok iyi giderken
son maçında knockout oldu. Tabii bunun da nedeni şu, belli bir süreden sonra boksörler ekonomik olarak belli bir gücü elde ettikten sonra bir rahatlık çöker. Ondan sonra biraz antrenmanları aksattığı zaman, biraz eski boks hırçınlığı olmadığı zaman doğal olarak boks ringlerinde kaybederler. Aynı Manny Pacquiao'da da gördük. Örnek vereyim, Manny Pacquiao ikili üçlü ataklarını çok yapan bir isim ama son yaptığı Ugas maçında da Manny Pacquiao'nun artık yumrukların gitmediğini, kaldığını gördük. Bu yüzden de Ugas'a kaybetti. Boks hiçbir zaman şunu affetmez. Çalışmadığın zaman kaybedersin. Ama sadece şu değil. Sadece çalışmak mı? Hayır. Akıllı çalışmak, gerektirdiği kadar çalışmak, sistemli çalışmak ve ne olursa olsun özellikle de rakibine göre. Mesela Dimitri Pivol Canelo Alvarez'le maç yapacak. Ruslarda hep bu vardır. Genelde Ukrayna, Rusya, Kübalılarda bunlar vardır. Öncesinde rakibi çok iyi analiz ederler, çözerler ve ona göre bir taktik uygularlar. Zaten doğrusu da budur. Taktikle ringe gelmek ve nasıl ki Alexander Usyk'in dediği gibi Anthony Joshua karşısında taktiğe bağlı kaldım diyor. İstesem onunla kalt edebilirdim ama etmedim diyor. Demek istediğim, burada belli bir taktikte ringe girdiğin zaman o taktikle ilerlersen maç dönüm noktası olabilir. Yani kaybedeceğin bir maçı bile kazanabilirsin. Tabi boksta her zaman şu var. Ring içerisinde özellikle de 12 round boyunca disiplinli hareket etmek, konsantreni hiçbir zaman kaybetmemen gerekiyor. Kaybettiğin anda zaten bunun sonucunu birçok kez Canelo Alvarez rakiplerine yaşattığı 10. 11. roundda rakiplerinin dikkati dağıldığı anda birçok rakibini bu şekilde knockout etti Canelo Alvarez. Aynı şekilde birçok boksörü bu şekilde boks ringlerinde yenildiğini gördük. Hatta önde giderken boksta her zaman şu bir gerçek: 12 round boyunca full konsantre olmak zorundasın. Bu yüzden zaten boks antrenmanlarında boksörler birçok kez dikkat, konsantre antrenmanını yaparlar. Refleks antrenmanları yaparlar. Ne olursa olsun her zaman tetikte olman gerekiyor ve düşünerek boks yapman gerekiyor. Örnek vereyim, senin 12 round boyunca performansın yetecek mi? Her rounda yetecek mi? Mesela kimi boksör ne yapar? İlk rounddan dövüşmeye başlar. Varını yoğunu verir. Bütün enerjisini ilk iki roundda bitirir. Sonrasında ringden ölüsü çıkar. Belki de 12. roundu da çıkartamaz. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka ringe girdiğin zaman sabırlı olup 12 rounda o performansını yayman gerekiyor. Boks artı akıl işidir, zeka işidir. Akıllı olmayan hiç kimse boksu yapamaz. Ringlerde zaferle inemez. Bu yüzden Canelo Alvarez'in bundan önce kaybettiği maçlar oldu, tabi olmadı değil. Özellikle de çok konuşulan maçlar var. Lara maçı, Gennady Golovkin maçı, Floyd Mayweather ve sonrasında bu şekilde maçlarda kaybetti. Ama resmi olarak kazanmış olabilir ama boks fanlarının gözünde kaybettiği maçlar oldu. Bu yüzden de biz her zaman şunu söylüyoruz. Özellikle de boks yapan arkadaşlar, şu anda boksun içinde olan arkadaşlar mutlaka ve mutlaka iyi boksörler izleyin. Canelo Alvarez'in rakiplerini nasıl yendiğini, nasıl knockout ettiğine iyi bakın. Hepsinin bir şekilde dikkatini dağıtmış ve bir şekilde onların canını yakıp sonrasında baskı kurup maçları almıştır Canelo Alvarez. Rakibinizin gözüne mutlaka ring içerisinde çok iyi bakın ve canının yandığını anladığında zaten ondan sonraki yapacağın atak maçın dönüm noktası olur. Ama bunu kaçırdığın zaman belki de ringden yenilgiyle ayrılabiliyorsun. Şimdi ben boksla ilgili birçok analiz yapıyorum. Yaptığım analizlerde de çoğu kez isabetli, istisnai bir durum olmadığı sürece, tabi ben boks profesörü değilim. Yani boks uzmanı da değilim. Çok fazla nasıl söyleyeyim, boksla ilgili bilmediğim birçok şey de olabilir. Hani şunu da söyleyen arkadaşlar olabilir. Durmadan bir şeyler söylüyorsun, bir şeyler anlatıyorsun.
her şeyi sen mi biliyorsun, çok bilmiş gibi düşünen arkadaşlar olabilir. Ama tabii ben 8 yaşında boksa başladım. 21 yıl sürdü ve birçok ring içerisinde ve dışarısında bir boksörün neler hissettiğini, o an ringin dışında yendiğinde, yenildiğinde anlayabilen bir ismim. Çünkü boksun içinden gelmeyen hiç kimse bunu anlayamaz. O boksörün ne yaşadığını, ne hissettiğini bilemez. Bu yüzden de ben tecrübelerime dayalı burada kendi bilgilerimi paylaşıyorum. Burada tabii benim paylaştıklarıma ve yorumlarıma katılan arkadaşlar olacaktır, olmayacaktır. Onlara da saygı duyuyorum. Ama şu bir gerçek, ringin içerisinde olay çok başkadır. E, Özellikle de yendikten ve yenildikten sonra insanların o size nasıl söyleyeyim, inanmaları, size güvenmeleri, bazen o fanları hayal kırıklığına uğratabilirsiniz. Bazen beklenmedik bir zafer elde edip insanları şaşırtabilirsiniz boks ringlerinde. Boksta her zaman bu var. Boksta şu yok. Şu kesin kazanır diye bir şey yok. Mesela şu an mesela ben kendim Canelo Alvarez'in kazanacağına dair %80 bir oran koydum. Ama bu 12 round son gong sesi çalmadan, tabi bu hiçbir zaman belli değil, ama bir oran koyduğum oranda da şu yüzden: Canelo Alvarez'in boksunu biliyorum. Boks IQ'sunu, zekasını bildiğim için ben Canelo Alvarez'in kazanacağına hemfikirim. Pivol'un şansı var mıdır? Tabi boks ringine giren herkesin şansı vardır. Belki de Michael Conlan'ın karşısına çıkan rakibin kazanacağını da düşünmüyordu belki çoğu boks fanları, ama kaybetti. Knockout olarak kaybetti. Boksta her zaman bunlar var. Biz bunlara alışığız. Bunlara yabancı değiliz. Birçok boksörü gördük. %100 kazanır derken kaybettiklerini gördük. Arkadaşlar, boks yapan, boksun içinde olan birçok arkadaş var. Bir boksörün neler düşündüğünü, kafasından neler geçtiğini hissetmeniz için o anları hep yaşamanız, tanık olmanız gerekiyor. Biz de bu işte boksörlerin, özellikle de mesela Canelo Alvarez'in ringe nasıl özgüvenle geldiğini ve o özgüveni ona neyin verdiğini birçok kez görebiliyoruz. Bunun da nedeni şu: Canelo Alvarez'in isminin büyük bir lobisi var. Arkasında büyük bir güç var. Her yerde güçlü. Ringin etrafında güçlü. Hani kimse şunu diyemez: bir maçta Canelo Alvarez'in hakkını yeneceğini söylenemez. Ama karşısına çıkan rakibin hakkının yeneceğini söylenebilir. Çünkü ortada bir maç, buna inanın Canelo Alvarez'e gider. Veya biraz üstün bile olsa yine Canelo Alvarez'e gider. Çünkü bir ismi var ve bu isim de birçok kişiye paralar kazandırıyor. Mesela şu anda Canelo Alvarez'in Pivol'ü tercih etmesi, Ilınga Makabu maçını bırakıp Pivol'ü tercih etmesini de emin olun altında sebepler var. Çünkü boks Rusya'da çok popüler, çok izleniyor. Özellikle de Canelo Alvarez gibi boksörle, dünyanın tanıdığı, dünya starı bir boksörle bir Rus boksörün karşılaşmasını tüm Rusya izleyecektir. Doğal olarak da dünya da bu maça kitlenecektir. Tabi bu maçta çok izlenme rekorları kıracağı için de birçok kişi bu maçtan çok büyük gelirler elde edecektir. Bu yüzden boksta her zaman şu var: reklam. Boks artı reklam. Canelo Alvarez'in de boksta çok iyi bir reklamı var. Dünyada dediğim gibi çok fazla saygı duyulan, sevilen bir isim. Yaptıklarıyla, özellikle de nakavtlarıyla insanların bir şekilde dikkatini, ilgisini çekmiş, masum duruşuyla, efendi duruşuyla insanların hayran duyduğu bir boksör Canelo Alvarez. Arkadaşlar, bu maçla ilgili dediğim gibi iki boksörün de şansı var. Boks ringinde izleyip göreceğiz. Bakalım Canelo Alvarez bu maçta neler yapacak? Dimitri Pivol sürpriz yapabilecek mi? Dimitri Pivol Canelo Alvarez'e zor anlar yaşatabilecek mi? Onu az da olsa zorlayıp canını yakabilecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz.
Bundan sonraki süreçte de fırsat buldukça boksla ilgili birçok bilgi paylaşacağım. Her zamanki gibi teknik videolar, artık bir şeyler yavaş yavaş oturuyor. Yolunda gidiyor çok şükür. Eğer ki sizin sormak istediğiniz sorular varsa, bilmek istedikleriniz varsa aşağıya yorumlar kısmına yazın. Canelo Alvarez Pivol maçında bu maçın akıbeti ne olur? Canelo Alvarez Pivol'u knockout edebilir mi? Pivol Canelo Alvarez'i geçebilir mi? Aşağıya düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Söyleyeceklerim şimdilik bu maçla ilgili bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup kanalın büyümesi için destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın.